Merhaba, ben Mamadou Abdul. Bundan sonra GZT 10.10'da Afrika'yı da konuşacağız. İlk konu olarak da bölgeye dair en merak edilen meselelerden birini seçtik. Sorumuz oldukça basit ancak bir o kadar da önemli. Fransa'dan bağımsızlığını kazanan Afrika ülkeleri neden kalkınamıyor? 10 başlıkla anlatmaya hemen başlayalım. Afrika kıtasının ekonomik durumlarını konuşurken ayrımın dil tarafına da mutlaka değinmemiz lazım. Fransızca konuşan ve İngilizce konuşan ülkeler arasında ciddi bir ekonomik uçurum söz konusu. İstatistiklerle devam edelim. Frankofon yani Fransızca konuşan ülkeler Sahra altı Afrika'nın ortalama gayri safi milli hasılasının %19'unu oluşturuyor. İngilizce konuşan ülkelerde ise oran %47 seviyesinde. Buradan Fransa'nın bir şekilde dahil olduğu ülkelerin ekonomik sorunlarını da net biçimde tespit edebilmemiz mümkün. Ayrıca Dünya Bankası'nın Doing Business raporuna göre İngilizce konuşan Afrikalılar Fransızca konuşanlardan daha avantajlı. İş kurmak, borç ödemek ve gümrük işlemleri onlar için diğerlerine oranla çok daha kolay. Çok basit bir örnek verelim. Orta Afrika Cumhuriyeti'nde 1 GB internet Gana'dakinden tam 400 kat daha pahalı. Fransa'nın Afrika üzerinde oluşturduğu etki, insani gelişmişlik söz konusu olduğunda kendini gösteriyor. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı verileri bu konuda oldukça net bir resim oluşturuyor. 187 ülke arasında insani açıdan en az gelişen 10 ülkenin 7'si Afrika ülkesi ve bunlardan 3 tanesi de en alt sıralarda yer alıyor. Evet, Burundi, Nijer ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti yani Fransa'nın etkin olduğu Afrika ülkelerinin insani gelişmişlik düzeyleri de ortada. Afrika'nın batısında Molière'in dilinin konuşulduğu topraklarda Dakar'dan Yaoundé veya Kinshasa'ya doğru gittiğinizde keskin durgunlukla karşılaşmanız gayet olası. Doğusunda Shakespeare'in hüküm sürdüğü topraklarda ise hareketlilik yoğun. Akra'dan Lagos'a ve Nairobi'ye kadar her yer projelerle dolup taşıyor. Buralarda faturalarınızı tek tuşla veya telefonla ödeyebilirsiniz. Fransızca konuşan ülkelerde ise durum hiç de parlak değil. Teknolojik açıdan neredeyse sıfıra yakın bir gelişmişlik düzeyi söz konusu. Hatta oradakiler için neredeyse ilk çağlarda kaldıklarını da söylemek bile mümkün. Asfaltsız yollar ve çok daha fazlası. Bunca zenginliklerine rağmen gelişemiyorlar. Projeler geliştirmek yerine Fransızlar gibi oturup bolca konuşmayı tercih ediyorlar. Halbuki Anglofonlar konuşmak yerine projelere odaklanıyorlar. Ülkelerindeki sorunlara çözüm bulmaya çalışıyorlar. Fransa bu ülkelere yardım ediyor gibi görünse de gerçek bir yardımdan bahsetmek mümkün değil. Taşıma suyla değirmenin nasıl döneceği bir yana yapılan araştırmalar Fransa'nın herhangi bir Afrika ülkesine küçük bir yardım karşılığında çok büyük menfaatler kazandığını gösteriyor. Hatta şöyle söyleyeyim, Fransa herhangi bir ülkeye küçücük bir taş parçası kadar yardım ediyorsa bilin ki ya o ülkeyle bir maden anlaşması imzalayacaktır ya da o ülkenin büyük bir ihalesini kazanacaktır. Aklınızda bulunsun. Fransa bir veriyorsa 1000 almama ihtimali yok. Bugün Fransa BM Güvenlik Konseyi'nde daimi üye olarak görev yapıyorsa bilin ki bunu sağlayan birincil güç tartışmasız biçimde Afrika ülkeleri. Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Jacques Chirac, Élysée Sarayı'ndan ayrıldıktan sonra verdiği röportajda ülkesinin Afrika'nın zenginliklerini yağmaladığını itiraf edip şöyle demişti. Bir şey unutuyoruz. Cüzdanımızdaki paranın büyük bir kısmı yüzyıllardır Afrika'nın sömürülmesinden geliyor. Biraz sağduyu sahibi olmak lazım.
cömertlik demiyorum. Sağduyu ve adalet Afrikalılara onlardan alınanı vermektir diyorum. Yani aslında gizli saklı bir şeyden bahsetmiyoruz. Fransa'nın bile bizzat kabul ettiği, herhangi bir biçimde reddetmediği bir sömürü hali uzun yıllardır Afrika topraklarında kol gezmeye devam ediyor. Bu konuda yazılmış birkaç farklı tez incelemiştim. Oradan aldığım bilgiler ışığında bir ütopya hayal edelim. Fransa eski kolonileri bıraksa aynı gün dünyanın en güçlü 5. ekonomisi olmaktan çıkar, hatta 20. sıraya kadar geriler. Çünkü Fransa'nın herhangi bir altın madeni yok ama dünyanın en çok altına sahip 4. ülkesi. Fransa, Anglofon Nijerya'dan satın aldığı petrol için ödeme yapıyor olabilir. Ama Kongo ve Kamerun gibi Frankofon ülkelere petrol için tek kuruş ödemiyor. Fil dişi sahillerinden alınan kakao ve Nijer'den elde edilen uranyuma da ödeme yapmıyor. Peki bu nasıl oluyor? Bu ülkelerde teröre karşı operasyonlar yaptığını ve bunun çok masraflı olduğunu söyleyerek işin içinden sıyrılıyor. Fransa'ya karşı çıkan Afrikalı liderin sonu genelde pek iyi olmuyor. Afrika'nın Che Guevara'sı olarak anılan Burkina Faso lideri Thomas Sankara bunun en bilinen örneği. Sankara Fransa'ya baş kaldırdı, Burkina Faso'nun kendi kendine yetebilmesi hayalini kısa sürede gerçekleştirdi. Ancak bizzat kendi dostları tarafından bir darbeyle infaz edildi. Gerekçe neydi peki? Fransa ile bozulan ilişkiler. Aynı şekilde Gine lideri Sékou Touré de önde gelen bir Pan-Afrikalı idi. O da Fransa'ya baş kaldırdı. Fransa'nın Afrika'ya dayattığı para birliğinden ayrılarak Gine'nin kendi parasını bastırdı. Ancak Fransa Gine piyasalarına sahte paralar sürüp ülkenin ekonomisini mahvetti. Son 10 yılda Afrika açık ara farkla dünyada en fazla darbeye maruz kalan kıta oldu. Mali, Fil dişi sahili, Gine-Bissau, Burkina Faso, Moritanya, Orta Afrika Cumhuriyeti ve son olarak Gine-Konakry. Tüm bu ülkelerde birkaç darbe veya darbe girişimi bilfiil yaşandı. Ordunun iktidarı ele geçirmesi bu ülkelerde hangi sorunu çözdü? Peki, niçin darbeler Frankofon ülkelerde yaşanıyor? Fil dişi sahilinden sosyoloji profesörü Francis Akindes'e göre güç insanları yozlaştırıyor. Gücü eline geçiren çabucak yozlaşıyor ve peşinden yeni bir darbeyi tetiklemiş oluyor. Toplumdaki huzursuzluk darbelerin gerekçesi oluyor. Gana gibi ülkelerde ise bu durum yaşanmıyor. Çünkü orada siyasi istikrar söz konusu. İstikrar varsa toplum huzur ve barış içinde yaşayabiliyor. Peki Frankofon ülkelerdeki istikrarsızlığın arkasında ne var? Çünkü Fransa'nın sömürüyü devam ettirebilmesi için istikrara değil, kaotik bir ortama ve kukla yöneticilere ihtiyacı var. Örneğin Mali'de nüfusun sadece %26'sı seçimlere katılıyor. Çünkü insanlar bu oylamanın aslında önemi olmadığını, bir şekilde ibaret olduğunu biliyorlar. Gerçek bir lider seçerlerse başına gelecek belli. Fransız işi bir darbeyle bertaraf olmak. Bir ülkenin gelişmesi için birçok faktörün aynı anda aktif olması şart ve hatta gelişememek de aynı faktörlerle ilişkili. Afrikalı KOBİ'lere özel yatırımcı ve kalkınma ortağı fonunun yöneticisi ve Fransız Kalkınma Ajansı'nın eski genel müdürü Jean-Michel Severino'ya göre Frankofon Afrika'yı rahatsız eden çatışmalar. Afrika'nın en büyük ülkeleri olan Demokratik Kongo ve Fil dişi sahilleri son 20 yıldır bölgede yaşanan tüm huzursuz verici olayları nedeniyle çok az gelişme kaydetti. Halbuki Nijerya ve Gana gibi ülkeler bağımsızlıklarını elde edildikten sonra durmadan gelişiyorlar ve bugün Afrika'nın en gelişmiş ülkeleri arasına girmeyi başardılar. Frankofon ülkeler ise bitmeyen darbe ve savaşlarla boğuşuyorlar. Jean-Michel Severino'ya göre Frankofon bölgelerde altyapılar daha yetersiz,
enerji, su veya ulaşım alanında politikalar daha muhafazakar, yeniliğe açık değil. Bu, Kamerun ve Senegal örneğinde görüldüğü gibi bir altyapı açığına neden oluyor. Nijer'deki bir tarım şirketinin sahibi yasal düzenlemelerin yetersizliği ve nakliye maliyetleri nedeniyle ürünlerini ihraç edememekten yakınıyor. Kakao nakliyesi yapan bir şoför ise normalde bir kamyonun kendini 3 yılda amorti ettiğini fakat ülkesinde yolların çok kötü olması nedeniyle kamyonun bir yıl içerisinde yıprandığını söylüyor. Adı güya bilmem kaçıncı cumhuriyet olan Fransa, Afrika topraklarında tıpkı eskiden olduğu gibi imparatorluk refleksiyle davranmaya devam etmektedir. Soğuk savaş yıllarda dünyaya bilhassa Batı kamuoyuna sunulan görüntüye bakılırsa Fransa, Afrika'yı komünizme karşı savunan bir jandarmadan ibarettir. Bugünse bizzat kendileri tarafından köpürtülen terör örgütlerine karşı aynı bayat jandarma oynanıyor. Herhangi bir değişme söz konusu değil. Fransa artık aklını başına almalı ve ikiyüzlü davranmayı bırakmalı. Cumhurbaşkanlığı sarayında, tüm resmi kurumlarında hatta kullandığı paranın üzerinde yazılı liberte, egalite, fraternite sloganına gerçek bir centilmen gibi sahip çıkmalı. Gereği yapmalı, Afrika'dan elini eteğini çekip orayı terk etmeli. Yeni içeriklerimiz için GZT'yi takip etmeyi unutmayın. Merhaba, ben Mamadou Abdul. Bundan sonra GZT 10.10'da Afrika'yı da konuşacağız.